Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığımız salamura yaprak tarifi ile geldik. Püf noktalarıyla anlattığım bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Nasıl sakladığımızı, kullanacağımıza ne yapacağımızı bu videoda söylüyorum. Sizleri çok bekletmeden bir yıllık salamura yaprak tarifimize geçelim. Büyük ve küçük cam kavanoza ayrı ayrı yapacağız. İki ayrı çeşit yaprağımız var. İlk tarifimiz bunu pazardan almıştı. Kilosu 300 liraydı. Bu asma yaprağı üzüm olan asmanın yaprağıymış. Diğer yapraklar yani bu yapraklar üzüm olmayan asmanın yaprağıymış. Bunun kilosu 450 liraydı. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip eder inşallah. Aysel Sultanım demet yaptıktan sonra birisini aşure tenceresine, birisini leğenin içerisine koydu. İlk yaprağımız biraz fazla olduğu için yani 1 kilo 200 gram kadar olduğu için 3 litre hazır su kullandık. 1 su bardağı iri kaya tuzu döktük. 1 yemek kaşığı limon tuzu döktük ve karıştırdıktan sonra yapraklarımızın üzerine gezdiriyoruz her tarafını eşit bir miktarda. Hazır su kullanmamızın sebebi bizim sularımız kireçli olduğu için bu şekilde döküyoruz. Erime yapmıyor asla ve yapraklar böyle daha yumuşacık oluyor. Diğer yaprak tarifimiz için de leğenin içerisindeki yapraklar diğer yapraklardan az olduğu için yani 1 kilo olduğu için bu sefer 2 litre hazır su döktük. 1 su bardağı iri kaya tuzu döktük ve 1 yemek kaşığı limon tuzu ilave ettik. Mutlaka salamura yaprak tarifinde iri kaya tuzu kullanıyoruz. Turşuluk iri kaya tuzu. Sofralık tuz kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Herkes emek ve malzeme harcadığı için tüm detaylarıyla paylaşmak istedik. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Bakın suyu döktükten sonra su sıcakken döktük yaprakların üzerine her tarafına gezdirdik ve kapağını kapatıp 3-4 saat beklettik. Dışından kontrol ettik. Eğer suyu soğuduysa yapraklarımızı artık 4'e katlayıp kavanozumuza koyabiliriz. Damarlı kısımları dışta olacak şekilde Aysel Sultanım annem 4'e katlıyor ve büyük cam kavanoza koyuyor. Eğer büyük cam kavanoz çok yer kaplıyor, daha tüketimi kolay bir cam kavanoz olsun derseniz 1 litrelik kavanozlara veya daha küçük kavanozlara da yapabilirsiniz. O şekilde de hazırladık. Videomuzun diğer kısmında o da var. Şimdi büyük kavanozumuza yapraklarımızı dolduruyoruz. Çok bastırmayacak şekilde basıyoruz. Elimizi yumruk yapıp Aysel Sultanım gibi. Sonrasında kalan suyunu bir kabın içerisine süzüp yaprağın üzerine dökeceğiz. Mutlaka üstünü geçinceye kadar dökmemiz gerekiyor. Herhangi bir kararma olmaması için yaprak suyu görmesi gerekiyor. Biz suyumuzu dökmeden ilk önce üzerine turşuluk plastiklerden koyduk ki bu şekilde yaprak yukarı çıkmıyor ve kararma olmuyor. Yaprak aşağıda kalıyor, su onun üzerinde kalıyor. Bu şekilde daha sağlıklı oluyor. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Bu plastikleri internetten almıştık. Kesinlikle reklam değil. Şimdi diğer yaprağımıza geçiyoruz. Bu yaprak da gerçekten çok güzelmiş. Üzüm olmayan yaprak. Bunu da aynı şekilde hazırladık. Suyunu döktük. Beklettikten sonra bu sefer 1 litrelik cam kavanoza basıyoruz. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Ağız tadıyla tüketelim inşallah. Bunları değerlendirmek lazım. Sizler salamura yaprak tarifini nasıl hazırlıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız hem bizler hem de takipçilerimiz öğrenmiş olur. Gerçekten bu platformdan çok şeyler öğreniyoruz. Yani faydalı olacağı için yorumlara yazarsanız seviniriz. Bir de yaprağımız arttığı için küçük kavanoza yaptık ve kalan suyunu üzerine döküyoruz. Suyumuz artsın yeter ki üstüne kadar suyumuz dökülsün yani. Biraz kapattıktan sonra kapağını kapattıktan sonra suyunu çekiyor. O yüzden hemen suyunu atmayın. Bir bakın suyunu çektiyse tekrar üzerine su doldurun ki kararma olmasın. Bunlara turşu koruyucu plastik koyamıyoruz. Çünkü
Bunun ağzı biraz dar olduğu için normal kapattık ama bu şekilde de kararma yapmıyor. Bu büyük kavanozumuz, bir de cam kavanozlar var küçük. Bunları nasıl sakladığımız sorulacaktır elbet. Hemen açıklamak istiyorum. Güneş görmeyen kilerimize koyuyoruz masamızın üzerine. Ağzı sıkıca kapalı zaten. Koyduktan sonra bu büyük cam kavanozumuzu yapalı bir ay geçmişti. Bunları daha yeni yaptık. 1-2 hafta falan oluyor. İlk kavanozumuzu açacağız. Açtıktan sonra da tekrar buzdolabına koymuyoruz. Ağzını sıkıca kapatıyoruz. Kullanacağımız kadarını alıyoruz. Ağzını sıkıca kapatıp kilerimize koyuyoruz. Bakın şimdi kışın nasıl tüketeceğimizi, nasıl kullanacağımızı göstereceğiz. Şöyle Aysel Sultanım dolma yapmıştı. Dolmadan iç harç arttığı için kızım salamura yaprağı getir onu açalım. Hem gösterelim, hem deneyelim, hem de harcımızı değerlendirmiş oluruz dedi. Ben de kavanozu açtım. Turşu plastiğini aldım üzerinden ve bir kabın içerisine koydum. Güzelce her tarafına gelecek şekilde yıkıyorum. Ondan sonra anneme veriyorum. Hiçbir haşlama işlemi yapmıyoruz. Zaten sıcak su gördüğü için bu haşlama işlemi oldu. Araları da su görecek şekilde güzelce foşur foşur yıkıyoruz. Ondan sonra Aysel Sultanım sarıyor. Peki bu yaprakları önceden yıkadık mı? Hayır, yıkamadık. Normalde biz yapraklarımızı haşlamadan önce tozu gitsin diye yıkıyoruz. Ama bunu tuzlu suda yapacağımız için hiç yıkamadık. Yaprak sarması yapmadan önce yıkıyoruz. Görüldüğü gibi. Bunu da göstermek istedik. Çünkü herkes merak ediyor, soruyor. Çünkü yapmak isterse yani tüm detaylarını öğrenmek istiyor, tabii ki doğal hakkı. Herkes emek ve malzeme harcıyor, zamanını harcıyor. Kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Bizler bu şekilde hazırlıyoruz. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlere de faydalı olur. Her sene bu şekilde hazırlıyoruz. Bir de şöyle sorular gelebilir. Hani yapraklarımızın üzerine sıcak suyu döktükten sonra kapağını kapatıp 3-4 saat beklettik ya. Beklettiğimizde o su soğudu. 1 litrelik kavanozlara koyduktan sonra kapaklarını işte sıkıca kapattık ama onlar tutar mı diye sorular gelebilir. Tutuyor, hiçbir atma sıkıntısı olmuyor. Bu yapraklarımızı kilerde saklıyoruz. Hiçbir bozulma, çürüme, erime yapmıyor. Annem bu şekilde hazırlıyor. Sizlere de paylaşmak istedik. Sıcaklar bastırmadan artık son yapraklar, imkanınız varsa yapın derim. Bizler bu şekilde hazırladık. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Bugünlük de videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.